Efendim dünyanın her yerinde kadınlar için bir şeyler yapılıyor iyi niyetle. Kadınlar güçlerini fark etsinler diye. Yani kadınlar güçlensin diye değil. Zaten kadınlar güçlü, fark etsinler diye. Dolayısıyla aslında kadınlar için, kadınların sesinin yükselmesi için, kadınların gücünü fark etmesi için birbirimize hatırlatmalar yapan tek ülke biz değiliz. Tüm dünya bunun için uğraşıyor ve gerçekten bütün uzmanlarını, bütün girişimcilerini, bütün üreticilerini bir araya toplayıp bu konu üzerine kafa yoruyorlar ve bu konu üzerine geliştiriyorlar kendilerini, çevrelerini ve dolayısıyla dünyayı. Ben umutluyum. Biz kadınlar gücümüzü fark edeceğiz. Neler yapabildiğimizi ve istemediğimizde neler yapamayacağımızı bileceğiz. Hayır demeyi öğreneceğiz ve bu gücü fark ettikçe gelişeceğiz, büyüyeceğiz, değişeceğiz, dönüşeceğiz ve dünyada başka şeyler konuşmaya başlayacağız. Bugünkü konuğum tam da bu noktada üretimiyle, zevkiyle, yeteneğiyle kadınlara iyi gelmek adına hayatında amaçlar edinmiş ve bu bağlamda da çok kıymetli şeylere imza atmış. Ülkemizi çok güzel yerlerde, çok da istediğimiz noktada gerçekten konuşmak istediğimiz o konuları konuşarak temsil etmiş. Dolayısıyla çok heyecanlıyım. Kadın gücü konuşacağız. Kadınlara iyi gelmesi için neler yapabiliriz'i konuşacağız. Her insan kendi önünü temizlerse mahalle temiz olur anlayışından yola çıkarak herkes kendi hayatında kadınların gücünü fark etmesi için bir şey yaparsa neler değişir'i bir kez daha fark edeceğiz. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Winston Churchill. Winston Churchill diyor ki uçurtmalar rüzgar gücüyle değil, o güce karşı koydukları için yükselirler. Çok kıymetli bir konuğum var, tasarımcı Gökay Gündoğdu. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler siz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Gökay Beyciğim. Aslında bu böyle programlarda soru sorup cevap almayı seviyorum. Ama yaptığınız şeyle ilgili o kadar meseleye hakim, amacınıza o kadar bağlı ve tutkunsunuz ki ben sadece özelliğinizi seyircilerime, dinleyicilerime, bazen de dinliyorlar arabada giderken falan bambaşka sohbetleri. Seyircilerime ve dinleyicilerime küçücük bir anlatacağım. Ondan sonra sizden dinleyeceğim. Neden bu yola girdiniz? Neler yapıyorsunuz bu yolda ve asıl hedef neler? Biz bunu duyurmak için ve destek olmak için neler yapabiliriz diye üzerine konuşmayı diliyorum program boyunca. Sevgili Gökay, Birleşmiş Milletler'de kadının güçlendirilmesi üzerine bir konuşma yaptın. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleşen Kadının Statüsü Komisyonu'nda kadının güçlendirilmesi konusundaki küresel diyaloglara Türkiye'den katılan tek isim oldun. Önce heyecanla şunu merak ediyorum ki konuşma başlığın neydi? Türkiye adına bir tasarımcı olarak neler söyledin? Kadının güçlendirilmesiydi benim başlığım. Aslında ana başlık Seeds of Justice, yani adaletin tohumlarıydı. Ama bunu multidisipliner olarak birçok alanda anlatmak isteyen konuşmacılarla dolu bir oturumdu. Ben kadının güçlendirmesi üzerine bir konuşma yaptım. Bu da 2018 yılında aslında yaptığım bir defileden yola çıkarak bugüne kadar geldi. Çünkü ben ilk koleksiyonumdan beri her daim kadınların gücünü hatırlaması gereken formlar üzerine çalıştım. Ve bu ekosistem içerisinde yer alan bir tasarımcı olarak da bu sorumluluğu hep taşıyıp kadın emeğinin daha görünür olması için bir şeyler yaptım. O defilemde de 2018 yılında kadının vücudunu durmadan geliştirmesi gereken bir obje olarak görülmesi ve standartize edilmiş güzellik anlayışının durmadan kadına empoze edilmesi ve dolayısıyla da kadınların kendilerini durmadan bir erkek bakışına kendilerini beğendirmek üzerine değiştirmek zorunda bırakılıyor olmalarını konu alan bir defileydi. Ve o defilenin sonunda da bir video izletmiştim. Videoda da aslında bunu yaparken kendilerini aslında hiç beğenmedikleri ve bazen de kötü operasyonlar geçirmiş insanlar vardı. Onun haricinde yine reklam kampanyalarında kadının vücudunun obje olarak gösterildiği alanlar vardı. Dolayısıyla kadının görünmez olduğu
karar mekanizmalarına dahil edilmediği birçok örnekten bahsediliyordu. Ve sonunda da bütün salonu hayatlarındaki tüm kadınlar için, anneleri, kız kardeşleri ya da çalıştıkları iş arkadaşları, çocukları, eşleri hepsi için ayağa kalkmaya davet etmiştim. Ve defile sonunda gözyaşları içerisinde birçok insan ayağa kalktı. Sonra bütün salon ayağa kalktı ve dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Bu aslında bir erkek için kurtarıcılık meselesi değil. Buna asla öyle bakmıyorum. Zaten kadınları kurtarılacak olarak bir topluluk olarak görmek başta problemli bir bakış açısı. Bizler sadece erkek müttefikler olarak onların yanında yer almalıyız. Çünkü bu bir denge meselesi. Asla ve asla cinsiyetlerin savaşı değil. Kadın altta ve erkek yukarıda ve onu yukarıya çekmesi için bir çağrıda da bulunmuyoruz. Dolayısıyla ben her erkeğin bir kadının yanında müttefik olarak yer alması gerektiğini düşünüyorum. Peki ben tabii Gökaycığım diye devam etmek istiyorum bu bakış açısında olunca. Ve hani tasarımcı ruhu, sanatçı ruhu benim için çok kıymetli. O yüzden şöyle bir yerden devam etmek istiyorum Gökay. En başa dönmem gerekse tasarımcı olma fikri nereden doğdu? Benim babam bir sanayici. Ve ben orada bu sanayi ekosistemin içerisinde kadınların hiçbir zaman emeğinin görünür olduğuna şahit olmadım. Mesela. Karar verme mekanizmalarında hiçbir zaman değerli bulunduklarını düşünmedim. Buna da şahitlik etmedim. Çünkü aynı emeği kadın da ortaya koyuyor, erkek de ortaya koyuyor. Ama erkek çalıştığında, güçlü olduğunda ya da bir şeyi daha net ve sert söylediğinde liderlik özelliği öne çıkıyor. Ama kadın söylediğinde çok fazla hırslı oluyor. Evet. Kadın bir şeyi gerçekten isteyerek, altını çizerek anlatmaya çalıştığında çok duygusal bulunuyor. Ama erkek duyarlı oluyor bunlarla ilgili konuşmaya başladığında. Aynı şey söz konusu olduğunda mesela daha doğrusu cümleyi yanlış kuruyorum. Aynı şey anne babalık söz konusu olduğunda da böyle. Sosyal medyada çok kıymetli görseller dolaşıyor bunlarla ilgili. Şimdi anne çocuğunu salıncakta sallıyor. Bu çok normal. Annesini tabii ki sallayacaksın. Baba sallayınca ay ne iyi baba. Şimdi bu mesela bana çok garip geliyor. Tabii ki toplumsal cinsiyet rolleri Evet, bunlar. bir arkadaşım daha yakın bir zamanda dedi ki yani çok dedi sinirlendim. Eşim dedi ki bana dedi 3 haftadır spora ben götürüyorum ama. Böyle bir baktım yüzüne dedi. Şimdi bu dedi söylenecek laf mı yani 3 haftadır spora ben götürüyorum ama ben 3 haftadır hafta sonları çalışıyorum ve eşim olarak çocuğun babası olarak 3 haftadır sen götürüyorsun tabii spora. Yani bu 10 haftada olabilir, 11 haftada olabilir. Yani bir kadın ömrü boyunca çocuğunu her hafta sonu spora götürüyor. Hafta içi de götürüyor. Hiçbir mesele değil. Mesele değil. 3 hafta üst üste götürünce baba diyor ki 3 hafta ben götüreceğim tabii bu çocuk yani senin de çocuğun. Elbette. Burada bile anne baba noktasında çocukta bir sıkıntı olur annesi yaptı. Babası hiç mi bir şey yapmadı? Tabii ki. Hep bir şey var yani kadın erkek farklı çocuk yetiştirirken de meslek hayatında da hep kadın iş insanları için cam tavandan bahsediyoruz mesela. Elbette. Hiçbir zaman erkek bir iş insanı için işte daha üst mertebeye terfisini konuşmuyoruz. Gidiyor ama kadında cam tavan diye bir şey var kalıyor bir yerden sonra habire kafayı vuruyor yukarıya çıkamıyor. Hep böyle bir kadın erkek meselesi var gerçekten ve bunu sanayi ortamında senin bir evlat olarak keşfetmiş olman, fark etmiş olman büyük bir duyarlılık. Kesinlikle öyle. Peki. Bunu da çok değerli buluyorum. Evet. Çünkü gerçekten bu ekosistemde kadınların emeğinin görünür olması çok çok değerli. Tasarımcı olmaya karar verdikten sonra bunu hedeflemen niye? Ve tasarımcılık yolculuğunda nerelerde değişikliğin oldu bu sayede? Şimdi şöyle, ben aslında tasarımcı olmaya karar verdikten sonra yolculuğum zaten farklı gelişti. Çünkü ben öncelikle tabii ki sanayici bir babanın olduğum için işletme okuyarak başladım. Tabii. Sonrasında New York'ta marka yönetimi üzerine eğitim aldım. Ardından da ben tasarımla ilgili bir şey yapmak istiyorum deyip Milano'ya yerleştim ve Domus Akademi'de dünyanın en önemli tasarım okullarından birinde eğitim aldım. Ve konsantrasyon alanımda moda üzerine seçtim. Tamam. Sonrasında dünya markalarıyla çalıştım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Burada yine hazır giyim firmalarıyla çalıştım. Danışmanlıklar verdim. Kendi markamı kurmaya karar verdim. Tamam. Bu yolculuk böyle başladı. Ben hazır giyim yapmaya karar verdim. Şimdi hazır giyim yaptım. Burada parantez açtım. Kendi markanı kurana kadar ki çünkü bu kıymetli. Hem yurt dışında bu kadar ünlü markalarla işbirliği yapıp hem yurt içinde kıymetli markalara danışmanlık ve çalışmalar yaparken orada nokta atışların oldu mu ya da müdahalelerin oldu mu? Kadınları daha duymak, daha alan açmak
ve onların da fikirlerini alma noktasında bu büyük markalarda da yurt içi yurt dışı yaptırımların olabildi mi? Oldu. Gerçekten o konuda çok şanslıydım. Özellikle burada oldu. Çünkü yurt dışında ciddi anlamda bir iş paylaşımı var ve kadın emeği çok görünür orada. Çok çok görünür ve hepsinin bir söz hakkı var ve çok da baskınlar, çok da iyi yöneticiler hepsi. Dolayısıyla orada cinsiyet ayrımcılığını çok fazla görmedim açıkçası çalışma alanlarında. Ama burada aynı işi yapmasına rağmen bir erkeğin daha fazla maaş aldığına tanıklık ettim Mesela? örneğin. Bu oldukça can sıkıcı bir durumdu. Çok da olan bir şey bu. Gerçekten öyle. Ya da yurt dışı seyahati oluyor. Evet, erkek yönetici getiriliyor ama kadın yönetici Türkiye'de kalabiliyor. Onun gelmesine gerek yok olarak görülüyor. Tabii. Sebebi bilinmiyor. Aile var, Açıklanamıyor. çocuğu var, kocası var oğlu var. Ya da çalışırken örneğin izin alması gerekiyor birinin. Mesela? Aile toplantısına gitmek, veli toplantısına gitmek için. Erkeğe izin verilmiyor çünkü sen de eve daha çok para götürüyorsun. Sen değil, karın gitsin diyor mesela yönetici. İnsan kaynakları böyle bir cümle kurabiliyor. Yine burada da Bu da sertmiş. tabii ki toplumsal cinsiyet rolü işte aynı böyle bir şey Evet. günün sonunda. Kadının aslında çocukla ilgilenmesi gereken bir birey olarak konumlandırılması, erkeğin de eve para getirecek kişi olarak konumlandırılmasıyla birebir örtüşüyor zaten. Peki o noktada nasıl yaptırımların olabildi? Neleri değiştirdin ve hani evet ya ben de bu alanda böyle bir dokunuş yapabildim dediğin şeyler Ya neler oldu? bunların yanlış olduğunu ve böyle olmaması gerektiğini dile getirdim her şeyden önce ve tabii ki pozisyonum gereğince yapabildiğim kadar, esnetebildiğim kadar bu bakış açılarını değiştirmeye çalıştım. Bence her şey dilde başlıyor. Dil çok önemli bir şey. Aslında konuşurken birçok şeyi, algıyı değiştirebiliyoruz ve kadını da tanımlarken bile belli kalıplar içerisine sokup aslında özgürlüğünü kısıtlıyoruz. Dolayısıyla bu dilin değişmesi çok çok önemli bir şey. Az önce de verdiğim örneklerde olduğu gibi birinin erkeğin duyarlı gözükürken kadının çok duygusal gözükmesi gibi. O yüzden ebeveyn olmak da bu anlamda çok çok önemli bir şey. Haklısın. Farkındalığı yüksek, duygusal zekası gelişmiş ve empati kurabilen bireyler yetiştirmek aslında bu dili de değiştiriyor %100. toplumsal dünyada. Çünkü sonuçta o erkekleri büyütenler de bu kadınlar. Öncelikle farkındalığın orada başlayıp gerçekten bu dile itiraz etmesi gereken de kadınlar. Ben defileleri her daim aslında bir mesaj kaygısı taşıması gereken organizasyonlar olarak görüyorum. Haklısın, bir şey anlatmalı. Bir şey anlatmalıyız. Koleksiyonlarımız zaten yapıyor. Ticari kaygılarla zaten Öyle. mağazalarımızda ya da işbirliği yaptığımız lokasyonlarda sergiliyoruz ve satışa sunuyoruz. Ama o zaman her daim bir mesaj vermekle aslında yükümlü değiliz ve zaten öyle bir alanımız da olmuyor, öyle bir şans da olmuyor. Ama defile tam aksine bunun için en doğru yer. Dolayısıyla bu mesajları verebilmemiz için de bence çok doğru bir platform. Ben o yüzden şimdiye kadar yaptığım tüm defilelerde, tüm bu tip organizasyonlarda her daim bunun altını çizen, kadına gücünü hatırlatan işler yapmaya özen gösterdim. Peki Gökay, işveren konumuna geçtiğinde, markanı kurduğunda orada işe alımların nasıl olduğu, işte insan kaynaklarındaki üsluba müdahalen, izinlerin yani bu politikayı nasıl belirledin onu da merak ediyorum. Kadın çalışanların sayısı zaten daha fazla şirket içerisinde ve hiçbirinin cinsiyeti sebebiyle birbirinden daha fazla, daha az maaş aldığı bir durum söz konusu değil öncelikle. Evet. İzinlerde herkes aynı haklara sahip. Kimse kimsenin kadın olduğu için bulaşığını yıkamıyor. Kimse kimsenin gerçekten sadece kadın olduğu için onun yaptığı işe el atmak zorunda değil. Herkes birbirine aynı çerçevede, aynı mesafede durmak ve o mesafede yardım etmek durumunda. Bu benim zaten en çok değer verdiğim şeylerden biri ve tabii ki birbirlerine takındıkları üsluplar. Bu da aynı şekilde benim için çok çok kıymetli. Evet. Kimsenin birbirine konuşurken gerçekten belli saygı çerçevesi içerisinde ve belli mesafede olmasına dikkat ediyorum. Bu da çok mutluyum ki benim sistemimde de bu şekilde işliyor. Muhteşem ama bunun dışında üretiminin yanında çok kıymetli şeyler de yapıyorsun. Tabii istihdam noktasındaki müdahalelerin, içerideki çalışma sistemiyle ilgili ve dediğin gibi birliktelikte sohbetin içeriğinde bile bir hassasiyet gösterilmesi gerektiği noktasında önemli bir şey bu. Çünkü balık baştan kokar yani. Hani, Kesinlikle. bir müessesenin başında kim varsa onun üslubu aslında müessesenin kalitesini, dilini, biçimini, tavrını, oturuşunu, kalkışını, çalışanına her şeyini belli ediyor. Ben de buna çok inanıyorum. Şimdi burada deprem bölgesi. Hatay'da başlatılan bir proje var. Genç kızlara profesyonel fotoğraf ekipmanları sağlayıp yaratıcı atölye çalışmalarına başladınız.
Katılımcılar kendi yaşamlarını belgeleyerek hem kişisel ifade alanı kazandı hem de üretimlerini sergileme ve satışa sunma imkanı elde etti. Proje sonunda seçilecek eserler sergilenecek ve elde edilen gelirin tamamı kız çocuklarının eğitimine aktarılacak Haluk Akakça Vakfı sayesinde. Doğru. Bu muhteşem organizasyonun neresindesin, neler yapıyorsunuz? Haluk Akakça benim çok çok kıymetli ve çok yakın dostumdu ve güzel. maalesef 2 yıl önce kendisini kaybettik. Evet. Sonrasında da ne mutlu ki hemen bu vakıf çalışmaları başladı. Zaten kendisi ölmeden önce başlatmıştı. Bizler de Kıymetli bir vasiyet. yakınları olarak gerçekten elimizden geleni yapıp vakıf çalışmalarına başladık. Ben de danışma kurulu üyesi olarak yer alıyorum. Bu projede vakfın ilk projesi ve ne yapabiliriz, ne yapmalıyız diye düşünürken eşinin önderlik ettiği bir proje bu. Ve kız çocukları için bir şey yapmak istedik ve orada da tamamıyla tabii ki rotamızı Hatay'a çevirdik. Tabii. Ve Hatay bu anlamda en çok zarar gören bölgeydi ve oradaki kız çocukları için bir şey yapmak adına ve sanatı da işin içine katmak adına böyle bir workshop düzenledik. 3 aylık periyotlarla devam edecek bu. Öncelikle profesyonel fotoğrafçılardan eğitim alıyorlar, o makineleri nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar, sonra kendi gerçekliklerini aslında belgeselleştiriyorlar. Sonrasında bir sergi yapılacak ve o sergide onlar tabii ki satışa sunulacak ve elde ettiğimiz tüm geliri de onların eğitimi için harcamaları adına onlara bağışlayacağız. Muhteşem. Ve sonra tekrar bu makineler onlardan alıp yeni ekibe verilecek. Sonrasında yeni kız çocuklarının hayatlarına bir şekilde eğitim açısından dokunmaya çalışacağız. Bir cümleni çok sevdim. Çok şeyin kaybedildiği bir yerde hayal gücü üzerinden yeniden inşa etmeyi seçmek. Yani her şeyi kaybediyoruz ama hayal gücü üzerinden yeniden inşa ediyoruz. Bu proje için söylemişsin proje için bu cümleyi. söyledim. Çok hoşuma gitti bu cümle. Çok teşekkür Aslında ederim. hayatın genelinde bize lazım olan bir cümleymiş gibi geldi. Çünkü hayatın içinde bazen inişlerimiz oluyor, çıkışlarımız oluyor. İşte deriz ya, hayat biz plan yaparken başımıza gelenlerden ibarettir. Evet, biz plan yaparken başımıza bir şeyler geliyor. Bir böyle her şeyi kaybettiğimizi, artık yolun sonuna geldiğimizi, bir hiçliğin ortasında kaldığımızı, bir hiçare olduğumuzu düşündüğümüz böyle anlar oluyor. İşte tam da o noktada ne kadar güzel bir şey bu. Hayal gücü üzerinden yeniden inşa etmek. Çok sevdim bu cümleyi. Böyle bir arada da bunu hatırlatmak istedim projeyi konuşurken. Peki, asıl soruya geliyorum. Tasarımcı kimliğine soru bombardımanına başlıyorum. Sosyal medyanın bu kadar hakim olduğu bir zamanda belli bir beden algısının, belli bir kıyafet biçiminin dönemsel olarak işte bu dönem herkes bunu giyecek. Kardeşim, senin giydiğin sende şahane de ben de o kadar şahane durmayacak belki. Ya ben niye senin giydiğini giymezsem, yeterince modanın içinde yer almıyorum ve yeterince popüler sayılmıyorum. Ben de kendi içimde kendi modamı yaratma özgürlüğüne sahibim. Hayır, o zaman sistemin içinde kabul görmüyorsun. Şimdi böyle bir şeyin içindeyiz. Belli bir işte beden de olman gerekiyor. Belli yüzünün belli formları olması gerekiyor. Makyajını belli standartlarda yapman gerekiyor. Belli çantaları kullanman gerekiyor. Belli kıyafet. Bir tasarımcı olarak böyle şey gibi hissetmiyor musun? Ben anlatırken bile bir nefes alma ihtiyacı duyuyorum. Hani böyle suyun dibinden bir çıkıp of diye bir ne hissediyorsun ve o noktada sorularım başlayacak. Yani kesinlikle katılıyorum. Bir kere giyinmek de bir ihtiyaç olmakla beraber artık sonrasında bir statü sembolüne dönüşüyor. Evet. Bu bahsettiğin şeyler de aslında tamamen bunun üzerine kurgulu kampanyalar diyebilirim. Evet. Çünkü dayatmalar var burada. Güzellik anlayışı da standartize edilmiş bir güzellik anlayışından bahsediyoruz. Hepimiz aynı olacağız. Yani. Hepimiz aynı o. İnce belli olacak kadınlar, açık tenli olacaklar, renkli gözlü, pembe dudaklı olacaklar. İşte o zaman ancak standartize edilmiş güzellik anlayışına dahil olan bir birey olarak hayatına devam edebiliyorsun. Evet. Olmadığında da işte zaten güzel bulunmuyorsun. Ama sadece görünürlükte değil, kadın için zeka bile her zaman istisnai bir durum olarak görüldüğü için aslında bazı sektörlerde elbette ki bu görünürlükteki yumuşak karne diyeyim bir araç olarak kullanabiliyor. Dolayısıyla da markalar tabii ki bunu bu şekilde lanse etmeye de devam ediyor. Sağlık sektörü aynı şekilde yapmaya devam ediyor. Ama moda bir yandan da demokratikleşiyor da.
tasarımcı işbirlikleriyle. Dolayısıyla aslında herkesin tasarım giyebileceği alanlar da yaratılmıyor değil. Bu güzel, evet, bir sürü böyle zincir markalar diyeyim son dönemlerde çok kıymetli tasarımcılarla, hatta çok lüks markaların tasarımcılarıyla çalışmaya başladılar. Ekonomik anlamda daha kolay alınabilir olan bu zincirlerde artık o lüks markalara işte bazı görünümler kazandırmış, bazı modeller tasarlamış tasarımcılar o markalara da bir şeyler yaptığında bu zevki genişletiyor, bilgi alanımızı genişletiyor. Bunu kabul ediyorum. Ama bir tasarımcı olsaydım şu ikilemde kalır mıydım? Soru aslında bu. Çok satan gibi bir şeye bir tane de bir şey benden kondurup mu defilesini yapmalıyım? Hayır ya, bir dakika, ben hiç böyle görmüyorum modayı şu anda. Kendi tasarımlarımı yapacağım ama satmayabilir bu rüzgarın içinde. Satmasın, ben de böyle var olacağım mı? İşte bu hayatta aldığımız aslında en büyük risklerden bir tanesi ve bu bizim için gerçekten en büyük ikilem. Evet. Çünkü hem ticari kaygılar taşıyoruz. Tabii, çünkü mecbur. markamızı devam Ha, bir ettirmemiz sürü gerekiyor. insan çalıştırıyorsun. Tabii ki. Hem de aynı zamanda da kendi istediğimizi, kendi felsefemizi, tasarım anlayışımızı, estetik anlayışımızı ortaya koymamız gerekiyor. Evet. Birini koyarken belki alıcısı çok olmayacak bir şeyden bahsediyoruz. Diğer tarafta da ticari kaygılarla satıp para kazanmak ve bu çarkı döndürmekten bahsediyor oluyoruz. olarak. Bu sebeple gerçekten çok çok zor bir karar ama ikisini harmanlamaya, ikisini birlikte var etmeye çalışıyoruz. Bir kere zaten kendi estetik anlayışını ortaya koymadan bir tasarımcı olman, başarılı olman mümkün değil. Bir marka olman da mümkün değil. O olmazsa olmazımız. Diğerinin içerisinde tabii bazı isimlerde, bazı tasarımcılarda bunun aslında hiç ticarileşemediğini de görüyoruz. Tabii. Onlar daha sanatçı kimlikleriyle yaklaşıyorlar. Belki bu ticaretten ya da bu ticari kaygılardan daha uzak bir yaklaşım da güdebiliyorlar. Onların işleri tabii ki çok daha zor olabiliyor, çok Evet. daha sancılı olabiliyor. Çünkü şimdi bir ressam düşünüyorum. Tabii ki bir maliyeti var ama insan çalıştırmıyor. Kendi alanında ürettikçe kazanıyor ve bir kitlesi oluşuyor. Bir yazar düşünüyorum, keza öyle. Ama bir tasarımcı büyük bir ekiple çalışıyor. Bir defile ya da bir işte ne diyorsunuz ona, bir sezon mu diyeyim? Tabii. Tam olarak adı nedir bilmiyorum ama bir tasarım yaptınız bu sene diyelim. Evet. 2025 tasarımlarım bu oldu dediniz. Katalog mu, koleksiyon mu diyeyim. Bir koleksiyon yapmak için aylarca öncesinden Tabii ki. çalışmaya başlıyorsunuz büyük bir ekiple. Tuttu tutmadı, eyvah yani. Aynen öyle. Peki bu noktada Gökay modanın gerçekten toplumsal algıyı geliştirdiğini düşünüyor musun? Ya da kadınları güçlendiren bir etkisi var mıdır kadının giydiğinin? Ve kadına dayatılan bu hani çok da feminen olma, biraz maskülen de ol hali de var artık. Bu tabii güçten geliyor aslında. Gücü Evet, öyle oradaki tanımlıyoruz dengeyi ki. kendi tasarımlarında nasıl sağlıyorsun? Şimdi bence ben en başında söylediğim gibi kadına gücünü hatırlatan formlar üzerine çalışmayı seviyorum. Çünkü Mesela? gerçekten kadın içinde rahat hareket edebilmeli. Onu sınırlandırmamalı bu kıyafet ama bir yandan da gerçekten kendini süper kahraman gibi hissediyor da olmalı. Bir yandan gerçekten onun içerisinde kendini iyi ifade de ediyor olmalı. Bu sebeple gerçekten onun üzerine çok fazla zaman harcıyorum. Kalıplarda, formlarda. Mesela bu boyfriend jean diyorlar, işte boyfriend pantolon, ne işte o erkek arkadaşının pantolonunu giymişsin gibi salaş ve biraz büyük pantolonlar. Şimdi ne oluyor yani, ben erkek arkadaşımın pantolonunu giymişçesine mi giyinmiş oluyorum? Algı beni biraz ürkütüyor mesela. Halbuki rahatlıkta bolluk var. Evet. Ama onun adı bile boyfriend, Boyfriend. diye değişti. Kesinlikle, işte diyorum ya, her şey dilde başlıyor diye. Evet. Ben maskülen feminen mesela bütün stil anlayışı güçlü stil olarak geliyor. İşte power suitler, yani kadına güç katan takım elbiseler gibi. Power suiting'in tamamıyla karşılığı bu ve bunu biz yine eril bir dille anlatıyoruz, bakın, maskülen feminen. Düşünsene Neden? mesela erkeklere böyle bir şey satıldığını mağazada, girlfriend jean. Şimdi kim alır? Kimse almaz yani. Kız arkadaşının pantolonunu giydin çıktın. Ya dalga geçerler adamla. Kesinlikle Ama öyle. kadında böyle bir şey olunca çok normal. Ve Çok normal. almadın mı, senin yok mu? Yok. Yok yani. Çünkü orada erkeksi, yani o eril dil Evet. kadına sanki güç veriyormuş gibi Evet. adlediliyor. O yüzden bundan da hiç hoşlanmıyorum. Evet. O yüzden dilin çok değişmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bunlar belki çok büyük şeyler değil ama bu küçük şeyler gerçekten büyük gerçeklikler yaratıyor hayatımızda. Algıları değiştiriyor. Bu anlamda da çok önemli ve değerli buluyorum
bu tip küçük şeylerin, bu mikro saldırganlıkların aslında değiştirilmesi gerektiği konusunda hepimizin hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Bir kadının güçlü hissetmesi, gücünü fark etmesi için ne gibi detaylandırmalar yapıyorsun? Mesela bir takım elbise, pantolon işte dar kesim mi, bol kesim mi olmalı? İşte yelek ceket olmalı mı yoksa şık bir gömlek ceket mi? Oralardaki ayrışmalarını tasarımcı gözünle merak ediyorum. Benim estetik anlayışımda ona güç veren şeyler, örneğin omuzlarına biraz daha fazla vurgu yapmak, Vatka. vatkalar. Mesela hoş. yüksek yaka bluzlar kesinlikle çok daha kendisini güçlü hissettireceğini düşündüğüm Evet, şeyler. olabilir. Yüksek yakalar benim için çok Böyle önemli. gömlek yakalarını biraz yüksek kullanmak mı yoksa Yok, dik hayır. yaka gibi mi Daha diyorsun? dik yakalar, Dik yaka gibi. kendinden dönen büyük yakalar. Güzel. Ya da gerçekten yaka ayağı yüksek gömlek yakaları. Yaka ayağı yüksek olunca da kesinlikle Benim öyle de hoşuma oluyor. gidiyor. Böyle hani bir gömlek alırsın da yakayı böyle kaldırırsın, bir şıklık olur. Mesela son dönemde ben de biraz böyle vatkalı ceketler, yoktu vatka uzun zamandır. Benim Evet. çocukluğumda vardı. Geri geldi. Geri geldi. Hoşuma gidiyor o benim. O vatka şey yapıyor. Hani dik durmam lazım Tabii ki, hatırlatıyor bana. kesinlikle. O yüzden seviyorum o Kesinlikle. duyguyu. Gücünü hatırlatıyor işte, hop diye dikleşiyorsun. Kesinlikle. Ya da gömleklerde pelerin kullanmayı çok seviyorum. Mutlaka bir pelerin efekti oluyor üzerinde. Arkada bir şey. Arkada ya da kollarda, bazen kolun içinden başka bir kol çıkıyormuş gibi gözüküyor. Siz hareket ettiğinizde sizinle beraber geliyor arkadan bir şey ve siz arkanıza rüzgarı almış gibi oluyorsunuz. Güzel. Bu da gücümü hatırlatır. Bu da gücü Değil hatırlatıyor. mi? Güzel. O yüzden bu tip şeyler. Pantolonlarda? Pantolonlarda artık çok fazla açıkçası skinny ya da böyle çok boru paçalar yok. Booty cut'lar dediğimiz işte yine boru paçaya yakın sigaret pantolon, düz inen pantolonlar var. Yine bol paçalar, flared dediğimiz pantolon kalıpları var. İspanyol derdik biz ona Eskiden küçükken. İspanyoldu. Şimdi paça. onlar İspanyoldan bir tık daha değişik. Çünkü eskiden İspanyolun üstü çok sarardı ve paça genişlerdi. Evet. Bunda üstü birazcık daha eskiye göre daha bol, sonra bollaşıyor. İniyor, tamam. Onlar da bence yine güç veren silüetlerden biri. Sonuç itibariyle normalde gözün alıştığı standartize bir silüeti görmüyorsunuz. Başka bir şey görüyorsunuz. Bence o da kadına yine bir güç veriyor. Farklı olmak, fark ediliyor olmanın verdiği bir cesaret de verdiğini düşünüyorum. Peki spor ayakkabı mı, topuklu ayakkabı mı? Ben topuklu ayakkabıyı çok beğeniyorum. Giymiyorsunuz kadında. diye beğeniyorsunuz çünkü. Ama spor ayakkabı Çok acılı bir süreç. bence takım elbisenin altında da çok güzel duruyor. Evet. Çok beğeniyorum ama gerçekten topuklu ayakkabıyı da kadına çok yakıştırıyorum. Haklısın. Yani ne zaman ben de topuklu giysem böyle yolda daha hani çok güzelsiniz bugünler daha çok hani bugün daha çok duyuluyor o cümleler. Yani bunun için giyinmiyorum tabii ki ama anlıyorum yani topuk bir şey yapıyor insanların gözünde. Yani yerden yükselmek güzel bir şey bence. Kadına da iyi hissettiriyor. Ve daha dik tutan da bir şey aslında kadını. Evet. Dikleştiriyor da yani omurgası dikleşiyor. Evet, şimdi biz burada bazen programa hazırlanıyoruz. Altında işte tabii ki hazırlık aşaması ya terlik oluyor ya spor ayakkabı. Hadi fotoğraf çekeceğiz diyorlar. Çekerken Hidayet makyajımı yapan canım. Şimdi ayakkabıyla ya da terlikle çekiyorsan böyle yapıyor. Topuklunu giy gel. Olmadı, gelmedi, enerji gelmedi üstüne diyor. Topukluyu giydiğim an hakikaten böyle bir diye bir bakışlar değişiyor. Gördünüz Ne mü? enteresan Evet. bir şey değil İşte mi? gücü hatırlatıyor kıyafetler. Evet, buna katılıyorum. Şahanesin Gökay, seni tanıma çok sevindim. Ben de öyle. Çok kıymetli bir organizasyonda Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu'nda bizi temsil ettiğin için, kadının gücünü anlattığın için, kadının gücünü hatırlaması için yapılması gerekenler üzerine bir konuşma yaptığın için bir kadın olarak çok teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten aslında giyinmek hatırlatır ya da unutturur. Çok riskli bir ince çizgisi var meselenin. O yüzden kadın olduğunuzu ve bunun gücünü hatırlamak için sabahları kalkın ve güne hazırlanın. Gökay bana şu anda bunu anımsattı ve hatırlattı. Bundan sonra ben de daha dikkat edeceğim. Evden çıkarken evet daha güçlü ve kadın olduğumu unutmayacağım bir gün istiyorum diyerek ve ona göre dolabımdan bir şeyler seçerek güne başlayacağım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim buna yer verdiğiniz için. Çok değerliydi. Çok çok teşekkür ederim. Ne demek? Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Gücünüzü unutmayın ve var olan gücünüzü olumlu yönde kullanmaya da gayret gösterin. Çünkü güç doğru kullanılırsa güç. Yoksa iyi bir şey değil diye düşünüyorum. Hoşça kalın.